Merhaba, Vakbeli'ye hoş geldiniz. Ben Deniz Demirek. Bugün konuğumuz Hexagon Mekanik kurucu ortağı Sefa Katı. Sefa merhaba, hoş geldin. Hoş bulduk Deniz Bey, nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Seni yorduk, bugün Bursa'dan buraya geldin. Severek geldim, mutlu bir şekilde geldim. Yoruma laf edilemez yani. Sğa ol, çok teşekkür ederim. Rica ederim. Sefa, sen çok genç yaşta çalışma hayatına girdin ve sektörümüzde de pek çok firmada görev yaparak sonrasında kendi şirketini kurdun. Seni biraz daha yakından tanımak istiyoruz. Kaç yılında nerede doğdun? 24 Ağustos 1985 İstanbul Kartal doğumluyum. İlk orta öğrenim hep İstanbul muydu? Kartal'da. İlkokulu Eczacıbaşı İlköğretim Okulu'nda okudum. Ondan sonra ilk ve orta öğrenimi. Lise öğreniminde Fatih Rüştü Zorlu Lisesi'nde yine Kartal'da okuduktan sonra üniversite hayatına. Üniversiteye kadar nasıl bir öğrenciydin? Orta standartlarda bir öğrenci diyebilirdim. Ben çok parlak bir öğrenci değil ama hani sosyallik açısından ben kendimi sosyal biri olarak adlandırabilirim. Ondan sonra işte orta standart bir öğrenciyken de o eğitim hayatım sürekli böyle seyretti. Tamam. Peki üniversite hangi okul, hangi bölüm? Üniversite Erzurum Atatürk Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü. Makine mühendisliğine bir merakın var mıydı veya aileden yönlendiren birisi var mıydı seni? Aslında çocukluk hayalim tıbbi mümessil olmaktı. Komşularım tıbbi mümessildi. Tıbbi mümessillerin çalışma şartları, o zamanki şartlar için konuşuyorum, çok keyifli geliyordu bana. Gezileri olsun, seyahatleri olsun, iş hayatları olsun. Ama lise hayatına geçtikten sonra biraz daha işte mekanik sistemlere, makine sistemlerine biraz daha meraklı oldum. Zaten lise sondayken, sınava hazırlanırken bu hedefim biraz daha netleşti. Zaten ondan sonra sınav peşine tercihleri bularaktan da Erzurum'a kazandık. Peki İstanbul sonrası Erzurum farklı bir hayat, farklı bir şehir. Adaptasyonda. Evet, en başlarda biraz zordu adaptasyon ama yani oryantasyon ve adaptasyon huyum iyidir bu konuda. En başlarda zorlanırken mezun olduktan sonra artık ailemin ne zaman döneceksin baskılarına maruz kalarak geri döndüm. Çok severek okuduğum, hem yapısıyla hem insanıyla, doğasıyla çok severek okuduğum bir şehirdi. Ondan sonra üniversite bittikten sonra da mutsuz bir şekilde döndüm. Yani, evet, ayrılmaktan mutsuz bir şekilde. Peki biz genelde mühendislik fakültelerinde önemli bir unsurdur staj dönemi. Nerelerde staj yaptın? Sektörle tanışman staj döneminde mi oldu? Yok. Staj döneminde iş yaptığım yerler genellikle metal işleme yerleriydi. Bir de fabrikasyon yönetim stajı vardı bizim zamanımızda. Orada da membran, yalıtım üzerine bir üretim yapan bir fabrikada planlama üzerine bir staj yaptım. Sektörle alakası yoktu. Mezun olurken de zaten idealist bir mühendis olarak işte diyordum, yani tesisatçı mı olacağım falan diyordum. Öyle küçümser bir şeyim vardı. Ama sektöre girdikten sonra tabii ki başka bir dünya olduğunu fark ettik. Okul bitti, İstanbul'a geldin. Hemen iş buldun mu, aradın mı, yoksa bir askerlik sorunumuz oluyor genelde üniversite sonrasında. Askere mi gittin? Okul bittikten sonra direkt aradan askerliğe çıkardım. Çünkü bir iki başvuruda bulunmuştum. Askerlik hep ön planda kalıyordu. Engeldi. Askere gittim. İzmir'de askerlik vazifemi yerine getirdim. Sonra asker bittikten sonra da tekrar iş arayışına başladım. Askerlikte hiç mesleğinle ilgili bir şey yapma imkanı bulabildin mi? Eğitimini aldın. Evet. Ne yaptın, çok merak ediyorum. Genellikle hani askerde böyle saçma görevler tayin edilir ama bende gayet güzeldi. Kazan dairesi zimmetliydi bizde. İşte kazan dairesinde o zaman da yine bir tesisata bir alakam olmadığı için orada hafiften bir inceler pozisyondaydım. İşte sonra alayda yangın tesisatının yapılması gündeme geldi. Onun çizimlerini falan oluşturdum sahadan ölçü alarak. Öyle bir ilk giriş aslında basit bir adım olarak orada yapmış olabilirim yani. Harika. Peki ticarete atılman üniversite sonrasında mı oldu, yoksa üniversite veya lise hayatında bir çalışma ortamı oldu mu? Ticarete atılmam, çalışma hayatına atılmam, öyle söyleyeyim. Ortaokulda da başladı diyebilirim. Tatillerde çalışmaya başladık. İşte mahalle esnaflarına çalıştırmaya gönderilen klasik öğrenciler gibi. Ondan sonra asıl lise hayatında başladı. Tahtakale piyasasında çok çalıştım, Sultanhamam'da. Dayılarımın orada dükkanları vardı, toptan iş yapan. Okullar ara tatil olurdu veya işte yaz tatil olurdu. Ertesi gün biz direkt orada çalışır pozisyonda olurduk. Tahtakale, Sultanhamam'da piştim diyebilirim yani. Peki sıra dışı, normalde listemizde olmayan bir soru. Böyle genç yaşta çalışma hayatının keyfini alanlar bazen eğitimi erteleyebiliyorlar veya ikinci, üçüncü plana atabiliyorlar. Hiç böyle bir şey oldu mu? Çünkü ticaretin merkezinde çalışmışsın. Aslında hiç o şeye odaklanmadım.
şunu kattı bana. Önceden işte aileden gelen parayla yaşadığınız vakitte harcamalar işte biraz daha rahatken, ne zaman çalışmaya başlayıp parayı aldığınız zaman harçlığınızı veya aylığınızı, haftalığınızı, o paranın değerli olduğunu, çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu, para harcarken işte nedensizce, gereksizce harcamanın ne kadar gereksiz olduğunu öğrendim. Benim hayatıma o çalışma öyle bir şey kattı. Yani okulu bırakayım, ticarete atılayım hiçbir zaman olmadı. Çünkü hep büyüklerimizden duyduğumuz şey şuydu bizim: işte oku, bir altın bileziğin bilekliğinde dursun, ondan sonrasında hayatını zaten sen kendin şekillendirirsin. Bu mantıkla ilerledim yani. Peki üniversite bitti, askerlik bitti. Evet. Hayata atıldık. Evet. İlk iş yerimiz? İlk iş yerim benim burada Tuzla Orhanlı'da cephe dekorasyon işi yapan bir fabrikada üretim sorumlusuydum. Benim memleket bu arada Trabzon. Her Trabzonlu gibi ben bu işin patronu olur muyum? Şeyi vardı kafada, soruları vardı. Bir boşluktaydım aslında orada çalışırken. Orayı işleten arkadaşım sahibi de. Sonra zamanla bu işi ben ileride yapmam, bu işte bu sektörde ilerlemeyi düşünmüyorum algısı hepten kafama oturdu. Ondan sonra yine bir üniversiteden bir arkadaşım vasıtasıyla sektöre ilk adımı attım. Bir mimarlık şirketinde çalışıyordu. Global bir firmanın birkaç markasının Orta Doğu şubelerinin açılımından sorumluydu. Orada mekanik tesisat projelerinin oluşturulması, sonra sahada kontrol işleri yapıyordu. Sektöre ilk girişim aslında ikinci işimde diyebilirim yani. Kaç yılıydı? 2011 yılı diyebilirim. 2011. Bazı markalar dedi, ürünler neydi? Hatırlıyor musun? Tabii yani marka ismini vermeden belirteyim. Tabii. Giyim endüstrisi üzerine, hazır giyim üzerine. İşte global İngiltere merkezli firma. Ama bunu Rusya'da, Türkiye'de, çeşitli ülkelerde yine Orta Doğu Cumhuriyeti'ndeki mağazaların açılışı bu firma distribütöründeydi. Firmada bu mağazaların projelendirilmesi vesaire işlerini benim o esnada çalıştığım mimarlık şirketine vermişti. Orada iş hayatına başladık. Yani sıfırdan mekanik tesisat sektörüne giriş yaptık diyebiliriz. Kaç yıl görev yaptın? Orada yaklaşık 1 yıl görev yaptım. Bir yılın sonunda firma sahibi, biz mekanik olarak ilerlemeyi düşünmüyoruz. İşte İstanbul camiasında tanınan bir firma var. İsim vermekte mahsur var mı? Yok, hayır. Civa Mühendislik diye bir firma var. Civa Mühendislik'te samimiyetleri çok iyiydi. Dedi buraya geçebilirsiniz diye. Ben de seve seve, çünkü Civa Mühendisliği biliyorum. Çok sevdiğim, yani değer verdiğim bir firma o zaman. Yüksekte görüyoruz böyle çünkü orayı. Görüştük o süreçte. Eksik olmasınlar, eski patronlarım olur. Emekleri çoktur bende. Buradan da selam göndermiş olalım Özgür Bey'le Ercan Bey'e. Onlarla oturduk, anlaştık. Birinci senenin yaklaşık sonunda Civa Mühendisliğe başlamış oldum yani. Civa'daki görevin neydi ve kaç yıl çalıştın? Orada da yaklaşık 16-18 ay civarında çalıştım. Ayrılma sebebim evlilik sebebiyle oldu. Orada ilk girişim proje mühendisiydim. Proje tasarımında çalışıyorduk. Ondan sonra benim ilk işe girişim şeyi de orada da çok komikti. İşte ne katabilirsin dediler bu firmaya. İş görüşmesinde klasik. Ben dedim ki yani benim size katacağım şeylerden ziyade teknik olarak siz bana katacaksınız. Benim katacağım şey samimiyet olur, mutluluk olur. Pozitif bir insanım bu konuda. Eksik olmasınlar, o görüşme sonrasında işe başladık. Sonra kendimi kabullendirdim, sevdirdim. Sağ olsun müdürlerim, çalışma arkadaşlarım çok destek oldular bu süreçte. İşi öğretme noktasında. Orada edindiğim tecrübelerle iş hayatındaki şu an ekmeğini yiyor olabilir yani, diyebilirim yani. Hiç çekinmeden. Belli bir süre sonra da satın alma teklif işine bakan arkadaşımız işten ayrıldı orada. Öyle olunca, bizim de Tahtakale geçmişimiz olunca oklar, gözler bize çevrildi. Çünkü biliyorsunuz teklif satın alma bir şirketin özel bilgilerinin döndüğü yer biraz daha baktığınız zaman. Tahtakale geçmişimiz olunca da patron geldi. Dedi ki seninle bir görüşme yapmamız lazım. Ondan sonra teklif satın almaya geçtim. O da çok şey kattı. Sonra sahaya indim, şantiyeleri dolaştık. Böyle bir iş kronolojisi sağladık Civa Mühendislik'te. Peki aslında mekanik tesisatlar herhalde ilk askerde karşılaştık, evet. Kazan Dairesi. Peki evet. Ondan sonraki süreçte tekrardan bir mekanik odaya girdiği zaman veya bir tesisat gördüğünüz zaman ne hissettin? Yani her seferinde bana en başta iş şöyle geliyordu. Ya aynı şey, aynı boru, aynı vana, aynı pompa, aynı Kazan Dairesi, ne farkı var falan. Sektör atılmadan öngörüm böyleydi. Ama her mekanik daire, her tesisat, basit bir apartman dairesi de olsa, bir villa da olsa, bir fabrika da olsa
Hepsi ayrı bir sanat, ayrı bir mühendislik, ayrı bir tasarım, ayrı bir düşünce. Sonuçta işte A firmasının, B firmasının, C firmasının tecrübelerini sergilediği yer. Yani sanki bir makine mühendisliği mesleki hastalığı diyebiliriz. Sanat eseri inceler gibi inceler pozisyona geçiyoruz artık bu şeylerde. Böyle aynı malzemelerle ama farklı tasarımlar. Evet, değil mi? Evet. Peki Civa'da ne kadar kaldın demiştin? Yaklaşık 18 ay kaldım. 2014'ün Nisan ayında ayrıldım oradan. Ayrıldın. Evet. Sonra? Bursa'ya taşınmak zorunda kaldım. Eşim akademisyen. Onun görev yeri Bursa olduğu için biz de istemeyerek de olsa Bursa'ya taşındık. Bursa'da da AEB Mekanik diye bir firma var. Patron rahmetli oldu. Sektörde tanınan bilinen bir abimizdi, Mustafa Arslan. Buradan da rahmetli analım kendisini. Onun yanında yaklaşık 2018 yılının Şubat ayına kadar 4 sene onunla beraber aynı yolda yürüdük yani. İstanbul sonrası Bursa biraz daha iş yükü hafifledi mi? Yoksa yine Türkiye'ye geneline, hatta yurt dışına iş yapıyorsunuz? Çok endişelerim vardı buradan giderken açıkçası İstanbul'da. Acaba olacak mı, yapabilecek miyiz? İşte istediğimiz tempo, İstanbul'daki tempo olacak mı diye endişelerim vardı. Ama Bursa'ya girince çok başka bir dünya olduğunu gördüm. İstanbul'da çalıştığım tedarikçilerim geliyordu. Abi diyor, burada nasıl işte işler güçler, işte hayat. Burada şeye dönüyordum. İstanbul'da yaşam, örnekleme yapıyordum burada. Lütfen yanlış anlaşılmasın. Bir kavganın içerisindesiniz. Nasıl kavga esnasında yediğiniz yumruğu anlamazsınız da kavga biter, ya buraya ne zaman yumruk yedim dersiniz. Bursa'ya geçince onu fark ediyorsunuz yaşam olarak. Sektör olarak ise aslında çok liyakatli, Bursa'da yani Türkiye genelinde liyakatli, değerli firmaların olduğunu gördüm. Bunun sebeplerinden birini de şunu gördüm ben. Fabrikalarla, işte serbest bölgelerle, sanayi bölgeleriyle, otomotiv sektörüyle, tekstil sektörüyle iç içe olan bir şehir olduğu için burada firmalar kendilerini çok güzel evirmişler. Onu gördüm. Bu bana bir heyecan kattı orada. Bu şekilde hani Bursa'yı da kabullendim diyebilirim yani. O firmada kaç yıl görev yaptın? Yaklaşık 4 yıl. 4 yıl. Evet. Sonrasında da artık cesaretimizi topladık, çevreyi tanıdık, işte çevremizi oluşturduk. Artık bizim beklentiler farklı boyuta geçtiği için patronla da konuştum. O da gayet olgunlukla karşılamıştı, eksik olmasın. 2018'in Şubat ayında da Hexagon Mekanik'i kurduk. Peki Hexagon öncelikle anlamı? Bir aslında normal Latince'de altıgenden başka bir manası yok. Benim kuruluştaki amacım, firma kurmamdaki isimdeki amacım şu. Ortaklık kurduk biz firmayı. Kişiler sonuçta belli bir süre sonra bazen istemeden de olsa hani fikirler farklılaşabiliyor, işte beklentiler değişebiliyor, yollar ayrılabiliyor. Böyle olduğu zaman isimden bağımsız bir firma olsun dedim. Bir de telaffuz edilirken bir ağırlığı olsun. Tamamen amacı bu. Yani bir hikayesi, yani isime bağlı olmasın diye amacım oydu. O yüzden Hexagon bana evveliyattan beri böyle güzel gelen, kulağa hoş gelen bir isim diye onu tercih ettik. Sağ olsun ortaklar kırmamıştı o süreçte. Böyle ilerledik. Peki bugün Hexagon Mekanik ne tür hizmetler veriyor? Ağırlıklı taahhüt işlerimiz var. Uygulama yapıyoruz. Bu ne gibi hizmetler? Endüstriyle iç içe olan bir şehirde endüstriden kopmak olmaz. Ağırlıklı endüstri işlerimiz oluyor. Ama bu nasıl oluyor? Piyasa şartlarına göre değişiyor. Kimi zaman bu oransal olarak konuşursam %65 bazında endüstri işleri yaparken %35 konut. Konut ama hani spesifik özel yapılar, yüksek yapılar, özel villalar, onları tercih ediyoruz biraz daha. Katma değeri yüksek olan, bize de bir şeyler kazandırabilecek yapıları tercih ediyoruz. Şartlara göre değişebiliyor bu oran tabii ki de. Anladım. Peki şu anda ilk 8 ayı değerlendirirsek 2025 nasıl geçti? Bizim iyi. İlk şirketi kurduğumuz senesinde de 2020'de de ve şimdi de içinde bulunduğumuz ekonomik koşullar hep bizim elimizde iş olurken ki yaşadığımız koşullar oldu. İlk şirketi kurduk. Burada basit bir anlatayım, bir ufak bir anekdotla. Eş dost geliyordu veya tedarikçiler, abi çok yanlış zamanda kurmadımmış firmayı falan. Ya bu ülkede doğru bir zaman söyleyebilirseniz öyle kuralım diye konuşmuştuk. Ama o süreçte de elimizde iş vardı. Rahip Brunson krizinin olduğu, konut krizinin olduğu o süreçlerden bahsediyorum. 2020'de pandemi gibi bir süreç geçirdi tüm dünya. O süreçte de elimizde iş vardı. Bu 2024'ten başlayan, 2025'te sirayet eden süreçte, yani biraz kriz ve enflasyonun had safhada olduğu süreçte hep elimizde işlerle ve düzgün firmalarla çalışarak bu süreci iyi atlatıyoruz da diyebilirim yani. Şu anda kaç kişilik bir operasyon?
Sahada yaklaşık 80 kişilik bir ekibimizle beraber çalışıyoruz. Merkez ofisimizde 12 kişiyiz. Sahada 80 personel. İnsan kaynağı olarak tabii ki şirketi seçtiğiniz elemanda mesleki eğitim, hatta tecrübe, yabancıda arıyorsunuz ama bunun dışında aradığınız özellikle olması istediğiniz bir özellik var mı? Dürüstlük. Dürüstlük, müşteriyi mağdur etmeme. Bizim mantığımız bu. Tecrübeyi çok aramıyoruz. Bizim şirket içi eğitimlerimiz oluyor. Yani bilgilerimi paylaşıyorum. Hafta sonları eğitimler yapıyoruz arkadaşlarla. Basit bir sıhhi tesisatın en ufak basit bir hatasından tutun en komplike sistemlere kadar bildiklerimizi anlatıyoruz. Elimden geldiğince tüm fuarlara gönderim. Yurt içi, yurt dışı fuarlara gönderim ekibi. Yurt içi etkinliklere, eğitim etkinliklerine, odanın düzenlediği, işte diğer mesleki grupların düzenlediği etkinliklere gönderim. Sürekli bir gelişim içinde olduğu için illa bir tecrübesi olsun dayatmamız yok. Bizim için dürüst olsun. Çünkü bir hata olur. Amacımız tabii ki hata oluşturmamak ama hata olduğu zaman arkasında durabilmek. Bu hata benim hatam, bunu diyebilmek. Bu bir erdem. Bizim de çalıştığımız arkadaşlarda aradığımız özellik ağırlıklı bu oluyor. Dürüst olduktan sonra gerisi zaten kolay kolay çözülüyor yani. Peki müşteri kitlesi olarak endüstriyelle mi çalışmak daha kolay yoksa bina projeleri mi? En başlardaki bina müteahhitlerim profillerimi tenzih ederekten konuşuyorum. İkisi de artık benim için aynı. Çünkü eledik bunları. Yani eledikten kastım bizim kafa yapımıza uymuyor. Bizimle işte aynı mantıkta hareket etmiyor veya tecrübemize, bilgimize değer göstermiyorsa artık yani birbirimizi yormanın manası yok deyip iyi bir şekilde yollarımızı ayırıyoruz. Endüstriyle çalışmak tabii ki zevkli oluyor. Neden? İşte buhar tesisatlarının, basınçlı hava tesisatlarının, kızgın yağ tesisatlarının, hesapların havada uçuştuğu, mühendisliğin çok ön planda olduğu işlerde bulunmak bize heyecan katıyor. Mesleki bir tatmin. Evet, evet. Peki çok özel bir proses oldu mu hiç yaptığınız? Var, çok var. Yani Bursa'da da var, Gölcük'te de var, İstanbul'da da var. Yani böyle diken üstünde olduğum tesisatlar vardı mesela. İlk buhar tesisatını duyduğum zaman benden uzak olsun diyordum. Ama içine girdiğim zaman işin çok da böyle korkulacak bir durum olmadığını. Şundan korkuyorduk çünkü haberlere sürekli konu olan işte patlamaları, evet, işte yanlış tesisatları görüyorsunuz. Ama mühendislik işte burada devreye giriyor. Mühendisliğini düzgün yaptığınız zaman korkulacak bir olayın olmadığını farkına varıyorsunuz. Genel itibariyle böyle yani. Ve Hexagon'un geleceğini konuşacaktık ama bu patlamalarla ilgili ben yakın zamanda bir iş güvenliği seminerine katılmıştım. Eğitimi veren büyüğümüz şöyle bir veri verdi. Dedi ki Almanya'da son 45 yılda bir kere kazan patlaması oldu dedi. Bizde de neredeyse Türkiye'de de her yıl 45 tane oluyor kesinlikle dedi. Ve şunu söyledi. Bir yerde bir kazan varsa onun başında yetkin bir kişinin olması gerekiyor. Ya bu sıradan bir işte ne bileyim bir personel değil. Hakikaten kazanı bilen, tesisatı bilen ve onu kullanmak için gerekli eğitimi almış. Ama bildiğim kadarıyla Türkiye'de 1 milyon üzerinde kazan var ama bu kadar insan yok. Maalesef. Bizim endüstride genellikle karşılaştığımız durumlar bu oluyor. Mesela yani piyasa tabiriyle konuşacağım burada. Bir fabrika bir mekanik dairesini toparlatacak veya bir hat kurulumu yapacak. İşte mekanikçiyle mekanikçiyi karşılaştırmaktan ziyade mekanikçiyle usta ekibini karşılaştırınca burada yanlış anlaşılmasın. Ustayı yermiyorum yani. Ben de işlerimi ustalarımla beraber yapıyorum. Siz işinizi yapan kitle zaten. Evet. Yani ama burada olay şuna dönüyor. İşte usta işi bir an önce bitirip başka bir işe geçme derdinde olduğu için gözden kaçırdığı veya işte atladığı hesaplar kitaplar oluyor. Vana seçimleri oluyor. Yanlış bir seçim oluyor. En basit işte buhar hattındaki kondens alamadıktan sonra işte patlamaların genellikle olduğu hareketler bunlar. İşte onu bilmeyince, görmeyince biz bu tarz şeyleri anlatmaya çalışıyoruz işte. Beni Ahmet'le Mehmet, Ahmet Usta ile Mehmet Usta ile yarıştırma. X mekanikle, Y mekanikle yarıştır. Kaybediyorsam da ona kaybedeyim. Hiç bende rahatsızlık uyandırmaz diye. Onunla beraberinde de şunu örneklemesini yapıyoruz. Ben bu sistemi kurdum. İlla buhar, işte kızgın yağ değil, işte bir havalandırma da olur, klima, VRV sistemi de olur vesaire. Bunun bakımlarını ihmal etmeyin. Biz iş yaptıktan sonra bir form hazırlarız, veririz. Hangi periyodik bakımlarla ne süreçte yapılması lazım? İlgili markanın, kurulum yapılan markanın işte servis bilgilerini vesaire teslim ederiz. Bunları ihmal etmeyin. Ya ne gerek var?
diye tepkilerle alıyoruz. Mesela fitte kirlenmemiş, şu olmamış. Ne gerek var? İşte arabanın bakımını 10.000'de bir nasıl yapıyorsan, lastik nasıl inceldiği zaman değiştiriyorsan, önemliyse senin için, bu mekanik sistemlerde bu derece önemli olması lazım. Maalesef ülkemizde o araçlarımıza bakım konusunda verdiğimiz önemi, en basitten bırakın tesisat bir işletmedeki evimizdeki kombi klimaya bunu yaptırmıyoruz. Şunu sormak istiyorum. Siz uygulayıcı olarak sahada sıfır bir projede en başından, işin başında masaya oturabiliyor musunuz? Evet. Burada da tecrübemizi konuşturmaya çalışıyoruz. Yani rakiplerimiz çok, bildiğiniz üzere. İşte rakiplerimizden fiyatla yarışacağımız kulvar da var. Beraberinde teknik bilgimizi koşturacağımız, yarışacağımız kulvar da var. Biz burada teknik bilgiye de dahil olmak istiyoruz. Burada hani yanlış anlaşılmasın, projeye laf atmak falan değil. Sonuçta herkesin bir tecrübesi var. Projeyi inceliyoruz. Müşteriyle konuşuyoruz. Onun endüstriyse eğer büyüme kapasitesini tahmin etmeye çalışıyoruz. Önceki işlerine bakarak kritik sorularımızı soruyoruz. O minvalde işte bu tesisat, bu sistem size büyük veya yetersiz bu büyüme planına göre. Bunu buna çevirin. Keşfinizi buna göre yönlendirin. Yani bu sizin için daha iyidir, daha verimlidir. Teklif aşamasındayken sistemlerin markalara bağlı olarak da söylüyorum. Artık enerji çok değerli, çok pahalı. Enerji verimlilikleriyle beraber bunların amortismanlarını hesaplayıp X markayı kullanırsan yılda şu kadar elektrik veya kapasite harcarsın. Y markada bu kadar. Bunlarla beraber ilerliyoruz. Böyle daha sağlıklı bir iletişim kurduğumuz zaman güveni zaten burada tutuyoruz biz. Peki sonuçta genç bir firmasınız. Evet. Sizler de gençsiniz. Evet. Şirketi kurduğunuz andan itibaren bir güvensizlik oldu mu? Ya genç bir firma, tesisatı bu gençlere mi teslim edeceğiz? Ne gibi zorluklarla karşılaştınız ve nasıl aştınız bunları? Aslında hiç karşılaşmadım diyebilirim. Bunu da gururla anlatırım. Eksik olmasınlar. Firmayı kurdum. İş yapmaya direkt başladım zaten. 6 ay benden nakit ödeme almayan tedarikçilerim vardı. İşte ödeme geliyor. Abi mütabakat yapalım, göndereyim para diyorum. Yok abi, bana para gönderme. Niye? Kalsın para. Para sana lazım olur. Çek gelirse çek ver diyorlar mesela. Ya çek gelmiyor. Para var kasada göndereyim. Yok. Yani firmayı kurdum. Tabii ki onlarla beraber hala yürüyorum. Çocuk büyütüyorsunuz sonuçta. O çocuk büyürken, yürürken elinden tutan anne babası yani çevresindekiler nasıl biliyorsa çocuk onu, ben de büyürken benim zamanımda işte yanında duranlarla beraber ben seve seve yürümeye devam ediyorum. Peki Sefa, Hexagon'un geleceği ve şeyi merak ediyorum, yurt içi yurt dışı da var mı çalışmalar? Yurt dışı daveti çok oluyor. Açıkçası güvenemiyoruz. Şundan güvenemiyoruz. Kontrolsüz büyümeye ben karşıyım. Adımlarımı basarak sağlam yerine oturtarak atmayı severim. Biraz daha hani sağlamcıyım. Evet, riskler alırım ama böyle hani öngörülemez uçuk riskler değil. Yurt dışı davetlerine genellikle red veriyoruz, yani teşekkür ediyoruz. Çünkü o ülkenin normları farklı. Oraya adaptasyon, orada eleman çalıştırma, personel çalıştırma derdi, sıkıntısı ayrı olduğu için benim gözümde büyüyor açıkçası, öyle söyleyeyim. Pek göz önüne almıyoruz ama birkaç firmamız var beraber iş yaptığımız endüstride. Onların bir yoğun bir maruzları var. İşte hani gelin diye. Çünkü onlar da bıkmışlar iş yaptıramaktan oradan. Belki bir kısa zamanlı böyle git gelli bir şeyimiz olabilir yani yakın tarihte. Peki Hexagon'un geleceği önümüzdeki yıllarda yenilikler olacak mı? Ben hep şuna inandım. Bursa'da da İstanbul'da da özür dilerim. Meşhur firmalar var, proje firmaları. Kendi elemanlarını belli bir evreye geldikten sonra ayırıp firma kurdurup ona işlerini paslayıp onu büyüten, beraberinde büyüyen, kendi rakibini kendi oluşturan aslında firmalar var. Bilindik firmalar İstanbul'da da. Benim mantalitem de biraz da belli bir süre daha ilerledikten sonra şu an bünyemde bulunan ekip arkadaşlarım, öyle söyleyeyim, çekirdek kadro diye adlandırdıklarım mezun oldular. Bizim firmada çalışıyorlar. Kimisi 6 yıldır, kimisi 5 yıldır, kimisi 7 yıldır beraber çalıştığımız arkadaşlar. Belli bir süre sonra artık biz elimizi ayağımızı çekip bu şirket sizin, siz nasıl yönetiyorsunuz yönetin. Giremediğiniz, derdini anlatamadığınız bir yer olursa orada biz müdahale edelim. Benim kafamızdaki plan ortamla beraber bu biraz da. Sefa, peki Hexagon'da personel, çalışanlar, nasıl bir ortam var? İnsanları çalışmaya motive eden, tabii ki maaş ve ek şeyler vardır ama onun dışında mesela çalışanlarınızın mesleki gelişimine yönelik çalışmanız oluyor mu?
veya işte sahada zor şartlarda çalışan arkadaşlar var. Onlarla olan ilişkileriniz nasıl? Bilgi paylaşmayı seviyoruz. Teknik personelden tutun sahada çalışan çırağa kadar, usta, çırak, kalfa hepsine kadar bilgi paylaşmayı seviyoruz. Bundan dolayı da sürekli eğitimlerimiz oluyor. Bilgi paylaşımlarımız oluyor. Şirketi kurduğumdan bu yana çalıştığım ekipler hep aynı ekipler. Tesisat ekibim de aynı, havalandırma ekibim de aynı, klima ekibim de aynı. Böyle olunca ne oluyor? Aynı dili konuşmayı çok rahatlıkla sağlayabiliyoruz. Ben bir şey dediğim zaman ne anladıklarını biliyorum. Onlar bir şey anlatmaya çalıştığı zaman ne anlatmak istediklerini anlıyorum. Ortak dilimiz bu konuda iyi. Bu konuda şanslıyım. Ekiplerde büyük bir çoğunlukla sadece bize iş yapan ekipler, öyle söyleyeyim. Bunlarla beraber ilerliyoruz. Burada da şunu yapıyoruz. Hayatın hengamesi devam ediyor. Herkesin iş hayatıyla beraber sosyal hayatı da var bildiğiniz üzere. İnsanları sosyal hayatlarından koparmadan iş yapıyoruz. Ne gibi? Mesela bir çalışma arkadaşım var. Kızı anaokulundayken aynı benim kızımla beraber aynı anaokula gidiyor. Dönem aralarında bir portfolyo sunumları oluyor ya. Ben çıktım. Benden sonra da işte yarım saat sonra onun kızının portfolyo sunumu vardı. Aradım, dedim neredesin? Cumartesi günü bu olay oluyor. X fabrikadan keşfe çağırdılar abi dedi. Oraya geçiyorum. Dedim ki yok dedim, geçmiyorsun oraya. Niye dedi? Dedim ki dönüyorsun. Geliyorsun buraya okulunda. Kızın o portfolyo sunumunda seni karşında görmesi lazım. Abi bekliyorlar fabrikadan dedi. Dedim ki ara, patron göndermiyor dedim, tamam mı? Çok acilse ben gideyim. Değilse de pazartesiye gönder. Ya ne gerek? Kızının gözünde seni orada gördüğündeki mutluluk ve sende yaratacağı o etki senin işine saygını arttıracak. Ailene değer verdiğini gösterecek. Tamam mı? Ve kızının gözünde de, ailenin gözünde de bu bir değer oluşturacak. Ben bırak diyorum yani. Oradan eğer o iş kaçacaksa da kaçsın, umurumda değil. Benim için önemli olan senin mutluluğun. Ailene sadece çalışmak, hayat çalışmaktan ibaret değil. Ailene de vakit ayırman lazım. Ailene vakit ayırdıktan sonra, evdeki huzuru yakaladıktan sonra iş huzurun zaten peşi sıra geliyor. Genel mantığımız ekiplerimizde, çalışma arkadaşlarımızda, sahadaki personel de dahil hep böyle. Mesela bir arkadaşımız daha var, çalışma arkadaşımız. Fanatik Galatasaraylı. Bu huy da bana Civa Mühendislik'teki patronumdan kalma. Özgür Bey, buradan tekrardan selamlarımızı iletelim, saygılarımızı. O derdi bana, sahada sen işi organize ettin mi? Ettin. Ekiplerin malzemesi var mı? Var. Önleri açık mı? Açık. Sen istiyorsan git kardeşim Beşiktaş'ta kahveni iç. Keyfini yap. Boğazı izle. Benim için problem değil. Ben seni bedenen kullanmıyorum. Zihnen kullanıyorum zaten diyor. Bizde de benim hanım var işte aynı mantalitede. Ben de ne gördüysem onu iletmeye veya üzerine katmaya çalışıyorum ki bu kaliteyi yakalayalım diye. Arar beni, abi ben maça gidiyorum. Şampiyonlar Ligi maçı var, bilgin olsun. Ben biliyorum o arkadaş tüm sahadaki işlerini organize etmiş. Bana açıklama yapmasına gerek yok bir daha. Sadece benim nerede olduğumu bil mahiyetinde bilgisini verir. Tamam, güle güle. İnşallah kazanırsınız. Öyle bir temennide bulup böyle bir çalışma ortamımız hep böyle yani. Hiç darlama yok. İşte şahsi işleri olur, ailesel işleri olur. Mesai saatidir, mesai saati dışında yapacaksın. Öyle bir dayatmamız yok. İstediğin şekilde ailenin de git, eşinin de yanına git, çocuğun etkinliğine git. Özel bir işin vardır, ona da gidebilirsin. Hiç öyle bir sıkıcı bir ortamımız yok. Onu oluşturmaya çalışıyoruz yani genel itibariyle. Çok güzel. Peki Sefa, şimdi sen uzun yıllardır sektördesin. Az önce bir soru sormuştum, yurt dışında çalışmanız var mı diye. Sen de şey dedin, yani kontrol edemediğim bir büyüklüğe ulaşmak istemiyorum dedin. Sektöre girdiğin yıllarda belki görmüştür, çok önemli firmalar vardı. Evet. Ama şu anda aramızda değiller. Evet. Bunlar zaman içerisinde neyi yanlış yaptılar veya hangi doğruları yapamadılar? Yani senin dediğin açıklamaya yönelik aslında bir sorumuz var. Şirketler sürekli büyümeliler mi? Yoksa belli bir noktada durup o noktayı koruyacak kusursuz bir sistemi işleterek sürdürülebilir bir şekilde devam mı etmeliler? Bir Türk sanat musikisi parçası var. Aşkla alakalı ama bir kısmı beni çok, yani benim kafama çok yatan. Yani ömrümce hep adım adım. Bu aslında iş hayatıma ben bunu empoze etmeye çalıştım. Adım adım, yavaş yavaş. İşte az önce söylediğimiz gibi kriz ortamlarını, geçirdiğimiz kriz ortamlarında eğriyi böyle tutmaya çalışmadık. Yatay dursun, teker dönsün, işletme maliyetlerimi karşılayayım, maaşlarımı, ödemelerimi yapayım, kar olmasın. Ama işletme yaşasın. Bu mantıkta biz ilerledik. Yani hep açgözlü olmadık.
Burası burada şu an dinlenme yeri. Buradan Erzurum'a, Trabzon'a giderken nasıl hedef belli. Belki daha ilere gideceksiniz. İlk hedefiniz orası ama arada nasıl dinlenme tesislerinde duruyorsunuz, bir dinleniyorsunuz. Şirketlerin de bence burada yapması gereken noktalardan biri bu. Belli bir yere geldikten sonra ben neredeyim? Burada bir toplanayım, bir etrafımı, gücümü toplayayım tekrardan. Tam buraya kadar koştum. Bir dinleneyim burada. Gücümü toplayayım, kendi potansiyelimi göreyim. Sonra tekrardan devam edeyim. Bence hata yaptıkları nokta burası oluyor. Oradan iş geliyor alayım, oradan iş geliyor alayım. Genellikle bu firmaların da batmasındaki en büyük etken veya battıkları zamanki fark ettikleri şey şu oluyor. İş yaparken batıyorlar zaten. O iş hengamesinde nerede olduklarını göremiyorlar. Ne durumda olduklarını göremiyorlar. Bir firma var, tanıdığımız bir firma. Bölgesinde söylemeyeceğim. 500 kişi çalışıyordu o süreçte bünyesinde. Çok büyük. Evet. Firmanın bir çeki vuruldu. Bir çek vurulunca bütün alacaklar kapıda belirdi. O adamın belki çok rahat toparlayacaktı ama bir anda kapıya yığılan alacaklardan dolayı adam kapattı dükkanı. Konuştuğumuzda çok da dürüst esnaf. Herkesin borcunu da ödedi, biliyorum yani, meslektaşımız. Dedi ki yani Sefa, benim depomda ödemelerimden daha fazla stok malzeme varmış dedi. Ben bunu bilmiyordum dedi. Depoda mal duruyor. Örnek veriyorum, havalandırma ile alakalı konuşacağım. 1000 metreküp 200 paskallık bir fan var. Ve sahaya da 900 metreküplü lazım. Yenisini almışlar. Onu kullanabilirken. Ama bilmiyor onun orada olduğunu. Bunun sebebi işte o büyürkenki işletme körlüğü diye adlandırdığımız durumdan kaynak. Buradan bir sektör değerlendirmesi, özellikle sizin alanla ilgili sektör değerlendirmesi isteyeceğim ama şunu yapmanı istiyorum. Şimdi Türkiye'de belki her alanda olduğu gibi çok fazla firma sizin hizmet ettiğiniz sektörde, alanlarda da vardır. Genelde yurt dışında bir müşteri iş vereceği zaman şuna bakıyor. Birincisi, senin bu işi yapabilecek teknik kadron var mı? Yeterli sayıda mı? Hı. Senin bu konuda tecrüben var mı? Senin bu işin altına kalkacak finans yapın var mı? Hı. Şimdi bunlarla birlikte Türkiye'deki firmaları da değerlendirerek bir sektörün fotoğrafını çekmeni istiyorum. Çok değerli İngiltere merkezli bir mimarlık şirketiyle çalışıyoruz projelerimizde. Muğla bölgesinde özellikle, öyle söyleyeyim. Onlarla çalışırken aslında bizi çok iyi geliştiriyorlar. Çok seviyoruz böyle işlerde bulunmayı. Onların düsturlarını, işe yaklaşımlarını, insanları dinlemeyi çok severim. Bu TEDx konuşmalarını, işte alanında başarılı olmuş insanların başarıya ulaşma hikayelerini. Genel itibariyle baktığımız zaman işte sektörel bazlı açısından konuşuyorum. Veya ödemeler, işte finansal güç. Burada bir kere ortaklı bir iş yapıyorsak, ben sürekli söylerim, eşime de söylerim bunu. Ortak seçimi, iyi bir ortak seçimi eş seçiminden daha önemli. Burada ortağınıza güven, ortağınızla beraber yürüme çok önemli. Şimdi genel itibariyle konuşuyorum. Makine mühendisleri teknik insanlar. Biz teknik insanlarız. Kafamız teknik çalışıyor. Ama iş muhasebesel, finansala döndüğü zaman hem teknik hem muhasebe hem sağ organizasyonu falan dağılıyoruz. Genellikle orada işte patladığımız yerler öyle oluyor. Hani meslektaşlarım için, sektörden aynı şekilde firmalar için konuşuyorum. Veya işte iş yapılıyor, sene sonunda işte kasada para var, hop çekelim bunu. Bizde böyle bir şey olmadı bu zamana kadar. Hep güçlü durduk. Şirket kazandı, kasada şirkette. Şirket kazandı, kasada. Çünkü niye? İşte bir kriz yaşıyorsunuz veya piyasa bir kriz yaşıyor. Bunu eğer kasa boşsa 2 ay 3 ay iş yaptığınız ama ödemesinden yana gram endişe olmadığınız bir firma 2 ay 3 ay sizi sektiriyorsa, finans şirketi değiliz ama yeri geliyor finans şirketi gibi hareket ediyoruz haliyle, mekanikçiler genel itibariyle veya elektrikçiler, inşaat işlerinde bulunanlar. Burada güçlü durabilmeniz lazım. Biz bunu yatırımcıya da söylüyoruz. Yani biz bir ay ödeme yapmadığınız zaman ellerimizi kaldırıp biz teslim olduk veya kapatıyoruz dükkanı diyeceğimiz şekilde bir firma değiliz. Amacımız sizi finanse etmek değil. Amacımız sizin işinizi yapmak tabii ki. Ama böyle bir gücümüz var. Biz bu süreçleri hep böyle işte güçlü durarak, ortamla beraber, güçlü durarak bu süreçleri hep böyle beraber yürüttük. Peki birazdan yine Hexagon'a döneceğiz ama biraz seninle ilgili sorularımız olacak. İşkolik misin? En başlarda evet. Onda da şöyle bir hikaye anlatmak isterim. Şirketi kurduk. Şirket bir bebek artık yani. Yeni kurulduğu için. 2018 Şubat'ta kurduk. 2018 Kasım'da da nasip oldu. Kızımızı kucağımıza aldık. Ama çalışıyoruz çok yoğun. Dinamik
enerjimiz var, koşturuyoruz, kendimizi ispat etmeye çalışıyoruz. Sefa'yı tanıyorlar piyasada ama Hexagon bebek fark etmiyor. Yani yeni bir çocuk. İstediği kadar Sefa pırlanta olsun. Firma yeni olduğu için bir değer yok baktığın zaman en başlarda. Gece gündüz çalışıyoruz. Eve gidiyorum akşam. Akşam 1'lere kadar çalış, proje çiz, teklif hazırla, maliyet oluştur vesaire. Hanım 5. veya 6. aydaydı. Dedi ki sen de bir çay içelim. Tamam dedim, içelim. Dedim bir şey geliyor. Dedi ki bu tempo nereye kadar dedi. Hani iş, vakit ayıramıyorsun vesaire. Klasik, dedim ki ya yavrum benim önceden endişem 1'di, sendin. Şimdi çocuk oldu 1000. Size bir gelecek bırakmaya çalışıyorum. Kimin ne zaman öleceği, nerede ne zaman son nefesini vereceği belli olmadığı için ben son nefesimi verecekken, bu benim düşüncem tabii ki de, yanlış anlaşılmasın. Aklımda işte siz ona buna muhtaç olmadan hayatınızı idame ettirebilecek bir gelecek oluşturmak istiyorum size dedi. Bana orada dedi ki seni anlıyorum ama dedi, hak vermiyorum dedi. Peki dedi ailemle daha çok vakit geçirseydim, onların hafızasında daha çok yer etseydim, hatıra olsaydı, Allah gecinden versin öldüğünde, bu daha önemli değil mi diye soru sordu bana. Orada durdum. Erkekliğe de bir şey söylettiremiyoruz. Dedim ki o zaman hanıma, bana dedim 1 sene müddet ver. Ben bu süreçte çekirdek kadromu kurayım. Sonra iş yükümü arkadaşlara dağıtayım. Ondan sonra dedim bu işkolik halimden eser kalmayacak dedim. Ki 1 sene sonunda dediğim oldu. Artık cumartesileri sadece benim için geçerli değil, çalışma arkadaşlarım da geçerli. Çalışmıyorum. Veya rolanti çalışıyorum çok elzem bir şey varsa. Artık aileye daha çok vakit geçiriyorum. Öyle bir yapıya büründüm diyebilirim yani. İş dışında nelerle meşgulsün? Hobilerin var mı? Var. Ne üflemeyi çok severim. Vakti zamanında çok gittim geldim kursuna, ona bir ara verdim. Sonra kaldı. Hocam rahmetli olunca bir ara verdik. Tenis oynarım. Sonra arkadaşlarla klasik halı saha maçları. Sonra klasik yine arkadaş grubuyla dışarıda buluşmalar. Aileyle vakit geçirme. Kayak çok severim. Kızıma da öğretirim beraberinde. Onun haricinde bağ bahçeyle uğraşmayı severim. Köyde böyle bir, Bursa'nın köyünde bir yerimiz var. Orada bağ bahçeyle uğraşırız. Genel itibariyle gezeriz. Eşimle, ailemle, kızımla beraber de mimari gezileri ve kültürel gezileri yapmayı severiz. Peki bugün üniversite sınavına girecek olsan tekrar mühendislik yazar mıydın? Yazarım. Peki Kesinlikle. bu sektörde çalışır mıydın? Çalışırdın. Evet. Peki yeni mezun bir mühendis yanına gelse ona ne tavsiye edersin? Şu zamanda artık mühendisler, yani yeni mezun arkadaşlarla anlaşmak biraz zor oluyor ama çünkü beklentileri en başta çok yüksek. Kendimden örnek vererek ilerliyorum. Şu an bizde çalışan arkadaşlar da hepsi yeni mezun olduğu için, kafa yapımız uyuştuğu için onlar da aynı adımla, aynı yolda ilerliyorlar. Şunu söylüyordum ben. Biz gece 2'ye kadar çalışıyorduk. Bu bir övgü veya maharet gerektiren bir kelime değil. Onun için söylemiyorum. Gece 2'ye kadar çalışmamdaki sebep, ben bu dertte dertlenmem lazım ki bu işe hakim olayım. Eğer bu işi yapmak istiyorsan bunun yöntemi bu. Ben başkasını görmedim. Yani sabah 9'da işe gideyim, 5'te çıkayım, ondan sonrasındaki şeyler beni ilgilendirmiyor noktasına geldiğiniz zaman kendinize katıp katabileceğiniz işte 9-5 arasındaki bilgi. İşte çalışma arkadaşlarım şimdi sorunlar oluyor fabrikalarda. Geliyorlar, diyorum ki gidin bir en başta bir karnınız ağrısın o dertten. Öteki türlü ben size bilgiyi verdiğim zaman siz işte beni affedersiniz Google gibi görüyorsunuz. Arattım derdi, sonucu buldum. Kafada tutmuyorsunuz ama onunla dertlenirseniz eğer, o zaman o sizde tecrübe oluyor işte. Öyle olduğu zaman arkadaşların da öğrenme eğrisi işte elle göstersem şöyleyken bu sefer bu dikine geçmeye başlıyor. Yeni mezunlar birazcık hem çalışarak yaşamalı hem yaşayarak çalışmalı. Yani bir süre. Yani 1-2 senelerini hangi sektör olursa olsun, yani mekanik tesisat da olur, diğer otomotiv bir fabrika olur, başka ne olursa olsun, 1-2 senelerini o işin kölesi olacak şekilde feda edebilirlerse 2 sene sonraki olay çok başka oluyor. İşte bilezik takmaya geliyor işte kola bunlar. İlk müşterini hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Hala çalışıyor musunuz? Temasta olduğum biridir. Müdürlerim, öyle söyleyeyim size. Firmayı ilk kurdum. İlk Civa Mühendisliği'de çalıştığım müdürlerim kendi firmalarını kurmuşlardı. Onlar ilk işimi onlar paslamışlardı benim. Çalışmanın da asla ödün vermediğin bir kırmızı çizgin var mı? Dürüstlük. Yalan söylememek.
hatanın arkasında da durmak. İlginç bir müşteri talebi oldu mu sahada veya teklif sürecinde? Yani Türklerden çok olmadı da bir yabancıların da işlerini yapıyorduk. Mesela ilk duyduğumda çok komiğime gitmişti. Sonrasında o bölgede yaygın olduğunu gördüm. Taharet musluğuna sıcak su istemişlerdi yani. Çok komik gelmişti. İzah etmiştim. Yurt gerek dışından yok diye. taharet musluğu istediler ve sıcak istediler. Evet. Yani Arap ülkelerinden bir vatandaşın yerini yapıyorduk. Orada vatandaşın yani birinin o taharet musluğuna sıcak su istedi. Sebebi bizim orada öyle değil mi? Ben bunu sağlık olarak açıklıyorum. Olmaması gerektiğini var. O hatıram durur yani. Peki son zamanlarda işte yapay zeka bizim sektörümüzde pek çok mesleği, sadece bizim sektörü değil, dünyadaki pek çok sektördeki mesleklerin yerini alacak. Sizin işinizde de böyle bir şey mümkün mü? Yani projelendirme noktasında belki diyorum. Ama uygulama noktasında düşünmüyorum. Uygulama noktasında şöyle şeyler var. Ekipmanlar artık ustaya bağımlılıktan kurtarmaya çalışıyor biraz da ama çok değil. Yani her ne kadar yapay zeka olsa da bizim işimiz insanlarla diyalog, iletişim. Bunun yerini alabileceğini düşünmüyorum. Ben de mesafeli duruyorum biraz, öyle söyleyeyim. Peki emekli olmayı düşünüyor musun? Emekli olmayı tabii ki düşünüyoruz. Var mı bir hayalin? Hayalim biraz daha rölanti yaşamak. Sadece işte bildiklerimi aktarayım. Az önce söylediğim gibi şirketin işte 5 sene sonra 10 sene sonraki arkadaşlara devredip onlara bir akıl danışanı olarak, işte bir fikir danışanı olarak hareket etmeyi tercih ediyorum yani. Bir zaman makinesine sahip olsan kaç yaşına dönmek istersin? Gençsin gerçi ama yine de bir soralım. Yani yaşadığım yaşantıdan pişman değilim. Keşkelerim olmadı hiç. Şu zamana dönsem yine aynı hataları yapar mıyım? Yapmak isterim yine. 20'li yaşlarıma dönmek isterim belki biraz daha. Daha dinamik, daha koşturayım, daha çok araştırayım edeyim diye ama bir pişmanlığım var mı bu, hani keşke şu yaşıma dönsem diye? Çok yok diyebilirim yani. Peki zor bir iş yapıyorsun. Stresli anların oluyor. Bu anları, o anda sorunlu anları çözebiliyor musun veya devam ediyor, eve yansıyor mu? Ve nasıl tekrardan kendini motive ediyorsun? Yapım itibariyle şimdi Trabzonluyum. Aslında Trabzonlular işte biraz daha agresif, yani sigortası hızlı atan insanlar olarak tabir edilir. Ben tam tersiyim. Sabır abidesi diyebilirim kendime. Genellikle kriz olan yerlere gittiğim zaman ortamı yumuşatma, sorunu çözebilme huyum var. Yani Allah böyle bir huy bahsetmiş bize. Çok sakin kalırım. Karşımdaki böyle öfkeden delirse bile, sorunlar olsa bile, yani sonuçta sağlığımız yerinde mi diyorum? Yerinde. Bu çözülemez bir şey mi? Hayır. Dert etmeye ne gerek var? Bu kafaya da şöyle eriştim diyeyim biraz daha. Abim benim kanser hastasıydı. Tedavi gördüğü süreçte benim en büyük destekçilerimden biriydi. Bir staj yapıyordum. Fabrika organizasyon stajını yaptığım zamanlarda. Bir kenarda oturdum, hüngür hüngür ağladım mesela fabrikada. Orada hayatıma bir yön verdim. Bir felsefe edindim. Dedim ki işte bir kötü bir olay geliyor. Onun olmaması için elimden gelen gayreti göstereceğim. Oldu mu? Umurumda değil artık. Ondan sonra sağlığım yerinde mi? Yerinde. Bir problem var mı? Var. Çözülebiliyor mu? Çözülebiliyor. Stres yapmayacağım, dert etmeyeceğim kendime. Peki bu sakin duruşun bazen eşini veya ortağını deli ediyor mu? Evet. Şantiyedekileri de çok deli ediyor. Yani kriz var. Diyor ki yani ne kullanıyorsun? Hangi kafadasın? Niye bu kadar sakinsin? Yani bu benim yapım genel itibariyle böyle. Hani çevremde mutsuz, gergin, stresli insan görmek istemem. Onu yumuşatırım böyle. Hani rahatlatırım genellikle. Yine işle ilgili bir sorumuz var. Bir firmanın büyüklüğü cirosuyla mı ölçülür, karlılığıyla mı? Yoksa işte makine parkuru sahip olduğu insan kaynağı, işte yapmış olduğu kaç metrekarelik iş hacmi mi? Büyüklük sence neye ifade ediyor? Hangisi büyüklük? Yakın zamanda deprem gördük. Depremzedelerle çok konuştuk, muhabbet ettik. Konuya buradan giriyorum da şeyini vereceğim. Bir depremzedeyle konuştum. 20 tane dairesi vardı. Ertesi sabah kalktığında hiçbiri yoktu baktığınız zaman. Benim için büyüklük parasal, pulsal değil. Çünkü bir gecede yok olabiliyor her şey. Yani bir anda gidebiliyor yani. Benim için büyüklük firmaların çalışanlarına verdiği değer. Bir fabrikaya giderim. Abi sen burada kaç yıldır çalışıyorsun? Sorduğum soru bu olur genellikle bakımcılara, işte muhatap olduğum insanlara.
15-20 yıl lafını duyunca mutlu oluyorum. Çünkü bu adam 15-20 yıl sabretmez. Mutlu ki burada, değer veriliyor ki burada çalışıyor demektir. Ben öyle firmalarla öyle insanları gözümde üst noktaya koyarım yani. Benim için değerlidir derim bunlar. Yani hiç cirosuymuş, parasıymış, mal varlığıymış benim için çok önemli değil. Bir akşam yemeğiyle çıkacak olsam bu sektörden 3 kişi, hangi 3 kişi olur? Nereye gidersin, ne yersiniz? Ortak dahil mi? Herkes. Ortağımı bir kez alırım, eksik olmasın. Her gittiğim yerde yanımda olmasını isterim. Ben de onun yanında olmaya gayret gösteriyorum her gittiği yerde. Onu alırım. Eski patronlarımı yanıma alırım. Hem civa mühendislikteki hem de orada çalışıp da şimdi kendi firmaları olan Ascom Mühendisliğin sahiplerini yanıma alırım. Onlarla beraber yemek yemek isterim. Çünkü benim bugün de olmalarında en büyük katkı payları onlarda. Nereye gidersiniz, ne yersiniz? Benim için hepsi uygundur. Yani genelde hani uyumlu biriyimdir derim ya, onların damak zevki ne isterse, balık olsun, et olsun. Benim için mahsur yok. Az önce personelle ilgili işte sektör etkinliklere gitsinler, görsünler sektörü şeklinde bir yorum vardı. Bununla ilgili bir sorumuz var. Sektörün gelişiminde böyle bir günlük veya birkaç günlük etkinlik, fuar, sergi, sempozyum gibi faaliyetlerin sektörün gelişimine katkısı sence şu anda 2025 yılında ne düzeyde? Yani yenilikler artık tamamen hani otomasyon kontroller üzerine olduğu için bunu yakalamamız lazım. Bunları da mümkün mertebe arkadaşlara entegre etmeye çalışıyorum, öğretmeye çalışıyorum. İşte Almanya'da fuar oluyor, gönderiyorum. Gidin, kalın, dolaşın. İşte İstanbul'da fuarlar oluyor, onlara gönderiyorum. Eğitimler oluyor, online'lar veya birebirler, gidin, öğrenin diye. Sonuçta 20 yıl, 30 yıl önceki kazanlar şimdi bir hurda gibi, evet. O kocaman oda kaplayan kazanların yerine artık duvara astığımız kazanlar iş görüyor. Bunu takip edemezseniz 20 yıl 30 yıl önceki mantaliteyle hareket ederseniz bu sektör sizi eritir, yok eder yani. Sektörden ziyade yatırımcı da sizi tercih etmez. Yenilikleri yakalamaları için bunlar bizim şirketimizde olmazsa olmazlardandır. Yani. Müşteri toplantısı veya tedarikçinin size yaptığı ziyarette yani toplantılarda hoşuna gitmediğin bir davranış türü var mı? İşte telefonla oynaması, monitöre bakması veya başka birisini senin karşısına çıkarması şeklinde. Çok yok, sadece şeyi sevmiyorum, ben kibiri sevmiyorum. Ne olursa olsun. Yani patron da olsun, işte çalışan da olsun, padişahtan çok padişah gibi hareket eden insanları çok şey yapmıyorum. Yani bana o malı en ucuza verecek kişi dahi olsa almam, ticaret yapmam. Bana en çok parayı kazandıracak iş de olsa mümkün mertebe uzak dururum yani. Müşteri ziyaretlerini spontane doğaçlama mı yaparsın, çat kapı mı, yoksa belli bir programda hep randevulu mu gidersin? Yok, genellikle çat kapı yaparım. Halat yani hatırım çoktur, severler. Bunu üniversiteyken de yapıyorduk biz mesela. Öğrenciyken hocaların kapısını çalıyorduk arkadaşlar beraber. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ne istiyorsunuz derdi hoca mesela. Hocam karnımız acıktı, paramız yok. Hani öyle şey vardı. Oğlum hadi kalkın, yok hocam çay içmeye geldik falan böyle. Odalarını ziyaret ederdik tek tek hocaları. Bu video oradan geliyor biraz. Peki yaşayarak öğrenmeyi mi tercih ederse, yoksa teorisini öğrendikten sonra deneyimlemeyi mi? Yaşayarak öğrenme daha değerli. Eğlenceli bir sorumuz var Sefa. Hayatın bir film olsaydı senin kimin oynamasını isterdin? Çok güzel. Düşün, biraz vakit var. Şu an çat diye aklıma gelmedi. Bu Aras İğnemlel vardı ya. Aras Bulut İğnemli, evet. O oynamasını isterdim yani. Peki. Şimdi tercih sorularımız hızlandırılmıştır. Trabzon mu, İstanbul mu? Trabzon. Marka mı, fiyat mı? Bu çok değişken ama. Oransal olarak verebilirsin. Marka diyebilirim. Yeni müşteri mi, eski müşteri mi? Eski müşteri. Ofisten yönetmek mi, sahada olmak? Sahada olmak. Satış günü mü, tahsilat günü mü? Satış günü. Hızlı karar mı, detaylı analiz mi? Detaylı analiz. Teklif ver bekle mi, yoksa arada dürt ısrar yap, ne oldu bizim teklif diye rahatsız bekle? Yok, teklif vermek en başta. Risk almak mı, temkinli gitmek mi? Temkinli ilerlemek. Ciro mu, karlılık mı? Karlılık. Fuara katılmak mı, birebir müşteri ziyareti mi? Birebir müşteri ziyareti. Excel mi, CRM mi? Excel. Çay mı, kahve mi? Çay. Çay. Sektörden beğendiğin, takip ettiğin, belki de kullandığın 3 marka söyleyebilir misin? Ne gibi markalar bunlar? Mesela İşlerinde kullandığın veya ne bileyim teknolojisini yazılımlar beğendiğin. vesaire mi? Yazılım olabilir ama biz genelde sektörden soruyoruz.
Yani ölçüm aletleri vesaire mi yoksa vana grupları mı burada? Ne istersen. Tamamen sana bırakıyoruz. Şeyi çok seviyorum. Sahada kullanmayı, termal kamerayı. Bir kez o olmazsa olmazım, öyle söyleyeyim. Kullandığı bir marka var mı? Var. Söyleyebiliriz bu arada. Testo. Testo. Aynen, Testo'nun termal kamerasını, beraberinde de havalandırma ölçüm cihazlarını kullanmayı çok seviyorum. Onun haricinde de genellikle bilgisayarda işte hesap kitap programları diyebilirim yani. Bir gün içerisinde 10 kısa toplantı mı, bir uzun toplantı mı? 10 kısa toplantı. WhatsApp mı, e-posta mı? WhatsApp. Emoji kullanıyor musun? Kullanırım. En çok kullandığım Gülme emojisi. Müşteri kaybı mı, kar kaybı mı? Kar kaybı. Tiyatro mu, sinema mı? Tiyatro. Peki ben buraya araya bir kaçak soru sorayım. Konser mi, maç mı? Konser diyebilirim. Konser. Aynen. Usta çalışan mı, genç yetenek mi? Usta çalışan. Bursalısın, bu zor bir soru olacak. Tamam. Yaz tatili mi, kış tatili mi? Kış. Ben kışçıyım. Her şeyi bilmek mi, her şeyi sorabilmek mi? Her şeyi sorabilmek. Şimdi son sorumuz. Şu anda benim yerimde oturuyor olsan sana hangi soruyu sormamı isterse ve cevabı ne olurdu? Vaktimiz var bunun için. Şimdi öyle sorunca direkt kilitleniyor insan. Öyle. En zorunu en sona bıraktık. Mekanik tesisat değil de ne yapmak isterdin sorusu olurdu. Mekanik tesisat değil de Yine mühendislikle ilgili. belki sektör de değiştirebilirim yani. O zamanlar, ilk zamanlar için konuşuyorum. Fotoğrafçılığa çok merakım vardı benim. Hobi olarak yaptığım. Belki fotoğrafçılığa kayardım yani. Kanoncu musun, Nikoncu mu? Kanoncu. Kanoncusun. Peki, o sorunun cevabını aldık. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti Sefa. Ben teşekkür ederim. Çok değerli vaktinizi ayırdığınız için. Biz teşekkür ederiz. Hıvak Pilek'in bugün konu Hexagon Mekanik kurucu ortağı Sefa Katı'ydı. Bir başka programda görüşmek üzere. İyi günler.